How old are you by the way? We are old enough to be in this video. Kafama kuş Tamam, sıçtı ya. bir iki İnanabiliyor musunuz ya? Hi guys. Asla selam vermezler. Michael! Here. Michael da scooter'a binmiş. Arabayı park etti. So it's 1952 and I'm on a bicycle holiday. Aha, kavga ediyorlar. Aha. Can I get one ticket? I'm under 18. Bana göre soğuk olan yerde onlar tişörtle dolaşıyor. What's the point out of 10? What are we giving out of 10? Michael, are you ready? Yeah, I'm ready. Karadan başlar, sonra denize doğru gider. Pide mi lahmacun mu? Pide. Pide. Yeah, lahmacun. Dediğim gibi kahveniz bitti mesela. Gidip şuradan tekrar doldurabiliyorsunuz. Bu arada trenlerin de içi böyle. Please don't touch. O anda ben touch yani. Hani Nobody remembers a coward. Korkakları kimse hatırlamaz. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view. Günaydın arkadaşlar. İsveç'ten hepinize selamlar olsun. Bugün Stockholm'da ikinci günümüz. Yanımda Michael ve arkada da Deniz var. Şimdi nereye gidiyoruz diye sorarsanız biraz sürprize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün farklı noktaları keşfedeceğiz. Umarım da güzel bir Stockholm videosu tekrardan yapmış oluruz. Farklı bölgelerini göstereceğiz çünkü sizlere. YouTube'da çok fazla insanın gitmediği, işte daha çok yerel insanların bildiği de diyebiliriz. Tabii YouTube'da da daha fazla da görünen kısımlar da var. Onları da göstereceğiz size. Hem güzel bir gün geçireceğiz, hem güzel bir doğayı keşfedeceğiz, hem de aynı zamanda İsveç'in kültürünü tanımaya devam edeceğiz. Michael, are you ready? Yeah, I'm ready. Hazırsın. Good. Her zaman. Always. Deniz zaten hep hazır. Hazır mısın? Ben her zaman. İyi, gezmek olsun bize arkadaşlar. Biz gezerken çok mutluyuz. Sizler ne yapıyorsunuz? Şu anda koltuk başında oturuyorsanız, televizyondan bizleri izliyorsanız videoyu durdurup lütfen telefonunuzu alıp abone ol tuşuna basarak bir de yorum bırakarak bizleri çok mutlu edersiniz. Yeni bir şey çıkmış, videoyu hype yapmak. Onu da yaparsanız beğendikten sonra çok daha iyi videolarımızı önerir. Şimdiden teşekkür ederiz. O zaman yolculuğumuz başlasın. Towards my feet within the light. The morning brings to clean the remnants of a dream. Abi kafama kuş Tamam, sıçtı ya. bir iki İnanabiliyor musunuz ya? Talih kuşu hemen loto oyna. Vallahi billahi inanılmaz ya. Yani o kadar yol var. Geldi benim kafama. Komik mi? Komik. Çok komik bence. Ama şu an yanında milyoner Koskoca- oturuyor biliyorsun değil mi? Evet, Şu an koskoca artık İsveç'te kuş gel. gel Türk'ün kafasına sıç yani. Başka gel, adam bulamadı ya. temizleyelim hadi. Şanslısın, ıslak mendilim var. Neyse azıcık sıyırmış bence. Ya Nerede? elime değdi de. Jöle niyetine al. Dur gitti. Ah be. Karşısı Dujurgarden. Dujurgarden diye bunlar söylüyor arkadaşlar. J'ler okunmuyor bunlarla. Buradan karşıya doğru geçeceğiz. Burada iki tane müze var gitmemiz gereken. Çoğu insanın da uğradığı videolarda. Vasa Müzesi bir de Skansen. Skansen o kadar güzel ki İsveç köylerini geri getirmişler. Michael! Here! Michael da scooter'a binmiş. Arabayı park etti çünkü buradan sonrasında yürümemiz gerekiyor dedi. Hatta ya da feribota bineceğiz dedi ama yürüyeceğiz tahminimce. Çünkü arabayla geldik. İsterseniz sizler Gamla feribota binip Dujurgarden'a geçebiliyorsunuz. You have nice car, ha? Better than normal You're car. right, VIP. VIP. Hadi bakalım. Deniz de oradan asayı alıyor. Asayı bowl. Yemeyenler dışarıda bulduğunuzda yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı keyifli. Böyle bir parkın içindeyiz. Yani tam şuradan yürürken kuş bana pisledi. Sıçtı kelimesi biraz ağır oldu az önce galiba. Mesela almak istediğinizde burada 129 gene 450 lira. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsveç bayağı ucuz ya. Yani İsveç bana göre çoğu gittiğim yerden daha uygun fiyatlı geldi. Ha, pahalı ülke yine baktığında da. Kuzey ülkelerine kıyasla şu ana kadar Danimarka ve daha önce Finlandiya'ya gitmiş biri olarak şu an İsveç bayağı uygun geldi onlara göre. Ya da ben yanılıyorum bilmiyorum. Bir tramvay geçiyor şu anda eskilerden. Bana göre soğuk olan yerde onlar tişörtle dolaşıyor. Çünkü onlar alışmışlar arkadaşlar. Hepsinde tişört, şort falan var yani. Yani şort yok, genelde pantolon giyiyorlar ama yani ben şu an üşüyorum. Mesela gömlek var ama ceket giyme hevesim de var. İnanılmaz bir soğuk da yok ama yine de baksana Michael'a. Michael yanıyor. Here's Scooter Paradise. Michael, is it not so cold? I think it's okay. It's a little bit windy. It's Windy, 22 yeah. It's 22 but it's a bit different 22. because no sun. Güneş yok. Vallahi şey de burada denizde götürüyor. Götür. Nasıl asayinin tadı? Güzel mi? Tamam. Güzel. Afiyet olsun. Çok güzel. Peki en iyi asayi nerede yenir? Hadi size bir bilgi. En iyi.
Evet. Bali'de. Bence Bali'de değil arkadaşlar. Söylüyorum. Birincisi Brezilya'da. Meyvenin çıktığı yerlerden biri. İkincisi Hawaii'de. İnanılmaz lezzetli orada da. Böyle ülkelerde yiyin işte. Türkiye'de ne yenir peki? Kebap yenir. Türkiye'de bazlama yenir. Pide yenir, lahmacun yenir. Pide mi lahmacun mu? Pide. Pide. Yeah, lahmacun. Lahmacun. Pide mi lahmacun mu? Lahmacun. Peki kebap mı döner mi? Kebap. Kebap mı döner mi? Döner. Bana göre hepsi. Ama bir aydır et yemiyorum. Oo, burası bayağı iyiymiş. Burası Nordiska. Yani bunların kendi kültürlerini yansıttığı müze değil mi? Aynen. İçinde işte Viking tarzı şeyler. Bak görüyorsunuz İsveçli yakışıklı çocuklar. Hi guys. Asla selam vermezler. Asla sosyalleşemezler kameraya karşı. Çok zordur. Kıramadım. Ben bile başaramadıysam kimse başaramaz. Çok nadir de olsa başarabiliyorum. Böyle bir ağaçlı yoldan yürüyoruz. Şu an Djurgården'dayız değil mi? Djurgården. Djurgården. Djurgården söylüyorsunuz. Yani İsveççe'de bazen Hayvanat söylüyorum. bahçesi. Ama hayvanat bahçesi değil aslında. Sadece adı öyle. Açıklama söyleme. Djurgården. Yurt hayvan demek. Hı hı. Gordon da bahçe demek. Ha, garden. Yani Türkçesi hayvanat bahçesi olmuş oluyor. Evet. İsveç'te görüyorsunuz sarışın kızlar hep böyle gidiyor. Hep sarışın zaten. Esmer bir kız göremedik daha bugüne kadar. Çok fazla kadın da göremedik. Hep genelde aile, çiftler, yaşlıları Çünkü gördük. herkes tatilde. O yüzden öğrencilerin hepsi tatile gitti. Şu an tatil mi? Şu an aynen Temmuz ayı komple tatil olduğu için Ağustos'a kadar Stockholm bomboş. Sadece turistler genelde var. Onun dışında bütün biz işte. İsveçliler tatile gitti. Yanlış zamanda geldik arkadaşlar. İsterseniz arabanız yoksa ya da tekneye binmek istemiyorsanız şehir merkezinden kalkan bu metroya da gelip bu Djurgården'a gelebiliyorsunuz. Djurgården. Hep Djurgården demişim. Djurgården. Futbol. Djurgården. Hadi bakalım. Arkada da city tour yapan bir tane 2 katlı otobüs var. Onları da binip yine gezi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Avrupa'nın hatta çoğu ülkenin her yerinde böyle 2 katlı otobüsler olur. City Sighting diye geçer. Bununla gezebilirsiniz. Hiç daha binmedim hayatım boyunca. Towards my feet within the light, the morning brings to clean the remnants of a dream. Arkadaşlar Skansen'e geldik şimdi. Buradan giriş alabiliyorsunuz. Day Pass olarak da alabilirsiniz. Normal uzun zamanlı da alabilirsiniz. Mesela ben Day Pass alacağım. 285 kron. Yani 4 ile çarptığınızda 1000-1100 lira falan ödemiş olacaksınız. Eğer çocuğunuz 3 yaşından küçükse bedava. 4 ile 15 arasıysa 85. Öğrenciyseniz de 20 kuruşluk indirim var. 265. Ben alacağım. Hey, how are you? What's your name? Donya. Nice to meet you. Can I get one ticket please? Şimdi ben buradan ödedim mesela. Alacağım bileti. İçeri doğru gireceğiz. Size 19. yüzyıldaki İsveç'i göstereceğiz evleri. Thank you so much. Have a lovely day. Hazır mısınız? Dünyanın ilk açık müzesine geldik. Bak ilk açık müzesi. Bunu ben demiyorum. ChatGPT söylüyor. Eğer yalan söylüyorsa onun boynunu bu. Göreceğiz. İçeride neler var neler yok. Arkadaşlar bu da minyatür hali bu Skansen'in. Bayağı da büyük duruyor. Büyük mü içerisi? Kaç dakikada yürünür mesela? Yeah, depend on how here you see the animals, depend on there's stuff happening. Let's see. Bayağı güzel ama. Bayağı da ev var yani. Ve 30-40 tane ev vardır burada. Göreceğiz hepsini. Kale bile var. Ayı da göreceğiz mi? Evet. Aa, ayı inşallah görürüz ayı. Ya normalde ben bu hayvanat bahçelerine falan karşıyım. Onlar da karşı. Sonra diyorum biz niye buradayız? Ama bunlar doğal kısımlarında yaşıyorlar değil mi? Şöyle Nasıl oluyor? Doğal ortamda yani vahşi ormanlarda yaşayabilecek hayvanlar değil, bakıma muhtaç olan hayvanlar buradaki bütün Öyle mi hayvanlar. oluyorlar? Yani kendi doğasında yaşayamayacak hayvanları böyle Getiriyorlar. bir yere alıyorlar. Yani gidip ormandan sıradan bir hayvanı biz bunu alalım hayvanat bahçesine koyalım şeklinde değil. Burada yaşayan hayvanların alanları da daha çok böyle orman gibi Tarzında. zaten. Birbirlerine sarılmışlar orada duruyorlar. Çok acayipler ya. İlk kısım bu bak Mirket çocuklar bunlar, geliyor. mirket. Ne bu? Mirket mi adı? Şu mirket oluyor. Mirket. Bak göstereceğim şimdi. Ulan o kadar dedik hayvanat bahçesine gitmeyeceğiz dedik. Geldik buraya. Ama burası işte sıradan bir hayvanat bahçesi değil. Değilmiş. Bakıma Muhtaç ihtiyacı insanlar. olan hayvanlar buradalar. Çok güzelmiş ha bunların rengi baksana da. Yani baktığınızda 25 euro giriş verip tüm gün ailenizle çocuğunuzla zaman geçirebileceğiniz bir alan. Oyun parkları falan da mevcut. Bayağı büyük bir şeyin içindeyiz şu anda ya. Sağda falan da hani yine oyun parkları var. Çocuklarınızı alıp gelebilirsiniz. İyiymiş. Ama bu arada girdiğim en pahalı yerlerden biriydi yani müze olarak 25 euro. Çoğu yerde 15 ile 20 euro arasında verirsin falan. Haberiniz olsun. Ha, değer mi diye sorun. Şu ana kadar çok güzel. Tek tasvip etmediğim yer hayvanat bahçesi biliyorsunuz. Hayvanlara karşı şeyimdir biraz. Doğal ortamının dışında pek bir yere girmem. Girdik. Yapacak bir şey yok. Öyle. Ama en azından Deniz'in dediği gibi ihtiyacı olan hayvanları alıyorlarmış. Öyle direkt ya kardeşim biz seni ama işte iyileştirip geri bırakıyorlar mı? Önemli olan o da var yani. Hani bilemiyoruz. Para bu. Tatlı geliyor insana. Towards my feet within the light,
the morning brings to clean the remnants of a dream. Bakın ilk evimizin içine giriyoruz. 1920'lerde. İki aile yaşamış burada. İçeride böyle şeyler de var. Aa, eski çağ evleri işte. Ya eskiden klima mı vardı? Eskiden doğalgaz mı vardı? Öyle köşe takımları mı vardı? L takım. Yoktu. Bunlar vardı. Döşekler vardı, yataklar vardı. Ya öyle odun kokusunu fazla hissedeceğiniz bir yerdeyiz şu an. Bayağı da güzelmiş ama. Alın size İsveç'te köy okulu arkadaşlar. Eskiden okullar böyleymiş İsveç'te. Şurada bizdeki nasıl direk vardı, Türk bayrağı. Onlarla da İsveç bayrağını göndere çekmişler. Bir bahçesi var küçük. 1981 yılında Arthur Hazelius diye bir adam burayı kuruyor. 150 tane fazla evi bir araya getiriyor. Tabii yıllar içerisinde evrilmiştir burası. Benim kendi görüşüm tamamen. Hani bu hayvanat bahçeleri, ıvır zıvır onları hep ekstra getirmişlerdir topluma. Daha entegre olabilmek adına, işte insanların sosyalleşmesini güçlendirmek adına. Adam ama bunu kurduğunda o İsveç ambiyansını 19. yüzyılı yaşasın diye insanlar yapmış. Güzel bir şey. Düşünsene bizde de mesela bir yere gidiyorsun. Eski Osmanlı'yı, işte ilk kurulan 1923'teki Türkiye Cumhuriyeti'nin evlerini bir arada görüyorsun. Bence şahane olabilirdi. Güzel bir fikir. Aha, bu ne lan? Domuzlar gördüm. Oğlum amma hayvan varmış burada. Allah. Oo, kavga ediyorlar şu an. Oğlum kavga etmen, dövüşmen kuzum yani. Güzel oynayın. Şşt, oğlum çok garip bir hayvan bu ya. Her domuz gördüğüm aklıma Hayvan Çiftliği kitabı gelir. George Orwell'ın okuyun o kitabı. To wash my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Arkadaşlar buraya geldiğinizde böyle 19. yüzyıl kıyafetlerini giymiş çiftleri falan da görebiliyorsunuz. Onlar böyle piknik yapıyorlar. Hi guys, can I record you if you don't mind? Ah, okay, cool. You have a like traditional food also. Yeah, I'm on vacation in the 50s, so it's 1952 and I'm on a bicycle holiday. Okay. He's actually not on a bicycle holiday, he's from the wrong century. Nice one. But he's having his lunch here, so it's... He's having lunch here, just hanging out here. Yeah, exactly. So chill here, nice it. Yeah. What are your names? I'm Beata. Biota? Yalma. Cesar, nice to meet you guys. Nice to meet you. Thank you. Enjoy your day. Bye bye. To wash my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Yıllar 1908'i gösteriyor. O zamanlar İsveç'te böyle evler var işte. Buraya da müze olarak getirdiklerinde sen de ziyaret edebiliyorsun. Gel içeriği gösterelim. 1908 be. Vay be. Tam 115 yıl önce. Hello, how are you? You're chilling here? 1950s here. Şimdi burada 1900'leri hissedebiliyorsunuz. Kız biraz çekindi video olunca. Burada eski dergiler var, gazeteler var. Yine eski zamandaki şarkıları duyup. Bunun adı neydi? Radyo ama değişik bir radyoydu bu. Please don't touch. O anda ben touch yani hani. Evet, başka bir odaya girdik. Belki de evin sahipleri bu kişilerdi. O yüzden burada fotoğrafları var. Bir tane kadının entarisi mi artık? Ya da önüne koyduğu bir önlük mü? Burası da mutfak. Mutfağı gösterebilir miyiz? Mutfak çok güzel. Aslında aradığımız şey bu olmalı ya. Ev çok eşyayla dolduruyoruz fark ettiyseniz. Her yer eşya bizim evimizde. Şimdi Deniz de mesela kameranın önünde, onu da söyleyeyim bari. Görüyorsun bak, bu kadar boşluk aslında daha fazla huzur veriyor. Ama öyle bir sisteme döndü ki insanlık, hepimiz yani. İşte bir yandan 10 tane daha tabak olsun, 20 tane daha tabak olsun, 20 tane daha çatalım kaşığım, 10 tane daha ayakkabım olsun, 5 tane daha kıyafetim olsun, her gün başka bir şey giyineyim derken bir bakmışsın ömrün bitmiş, hayatın bitmiş. Oysa ki bu kadar boşlukta oturabileceğin, yemek yiyebileceğin, uyuyabileceğin bir alan olsa ne kadar güzel. Bak, müzik bile ne kadar insanın kulağını aslında keyifli hale getiriyor. Ama biz televizyona gömülüyoruz koltuğun başında. Bütün hayatımızı bitiriyoruz. O yüzden ne yapacaksınız? Sadece benim videolarımı izleyeceksiniz. Başkalarını boş verin. Abone olmayı da unutmayın bize. Bizim videoları izleyin, çok şey öğreneceksiniz. Söz veriyorum size. To wash my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Kim bilir ne konuşuyorlar şu an. Çok güzel ortamları yalnız ha. Çok iyi yerde yaşıyorlar. Arada gerginleşiyor bak. Gidin buradan diyorlar kesin. Tilkilerin oraya geldik lan. Ulan ne kadar güzel yerde yaşıyorlar ha. Bir görseniz çok güzel burası. Yani çoğu ormandan güzel. Ormanın içindeler zaten ya. Su da falan da akıyor. Sri Lanka'da görmüştük bunu. Hatırlarsınız doğal yaşamında. Burada da gördük. Hem de 2 taneler. Şurada da var. Çok büyükler ha. Aha, kavga ediyorlar. Aha, karşı karşıya geldiler. Aha, oyun mu oynuyorlar acaba? Oynamam, dövüşmen kuzum. Bence oyun oynuyorlar ya. Arkadaş bunlar.
Ya da manitalar. İsveç'e geldin. Skansen'e uğramazsan üzülürsün. Çünkü çok güzel. Buranın hem doğası çok güzel hem böyle aileyi hissettirebileceğiniz yer. Zaten genelde İsveç'e aileler geliyor benim gördüğüm kadarıyla. Genç çiftler falan geliyor. Çocuğunuzu alıp burada müthiş bir gün geçirebilirsiniz. Girişe bir kere para verirsiniz. Bütün gün burada kalabilirsiniz. Bayağı iyi bir yer. Şurada atlar falan da var. Çok güzel. Bak canlandırma var. Ulan biz tam geldik müzik gitti. Baksana çok güzel canlandırıyorlar. Hi guys, how are you? All good? You enjoy here, huh? I can see. Çok güzel değil mi ya? Burada da şemsiyeyle bekleyen çocuk konsepti. Yine burada başka şeyler de var. O çocuk deniyor burada. Kendini yukarı almaya falan kalkışıyor. Çok enteresan ya. Her şeyden biraz var burada yani. Okay, I have a question. Did you like here? Yes, it's really good. What's the point out of 10? What are we giving it out of 10? 7. 7. That's Why did pretty you broke 3 points? The rain. The The rain. rain. Yeah, same. Where are you from? England. Come on, England. What's your name? Florence. Florence. And you? Olivia. Cesar, nice to meet you. Nice to meet Have a lovely you. day. And you. Nice Thank to you. meet Bye you. bye. Bye bye. Yine İngiltere'den, farklı bir ülkeden gelen insanların reaksiyonları daha iyi çıkıyor. Uf, çiçek bahçesine bakın, bak kafayı yiyeceğim şimdi. Kızaklı ya, yağmur işi değiştiriyor gerçekten. Neredeyiz? Şu anda eczaneye geldik. Apotek eczane demekmiş değil mi Deniz? Gel bir girelim içeri bakalım neler var neler yok. Oo, burada kız var. Allah Allah. Eskiden böyleymiş demek. Şimdi biz bir kafeye geldik. Dedik ki burada bir şeyler içelim. Çok güzelmiş ya bahçesi. Bakabilir misiniz? Yani inanılmaz güzel. Lan arkadaş yaşıyor insanlar be. Medeniyet var be. O geldiğimiz kafenin de içi böyle arkadaşlar. Oo neler var neler. İstediğiniz gibi buradan alabiliyoruz mu acaba? Buraya girip ödeme yapıyorsunuz. Hem cheese'ler, avokadolar. Çok klas. Bunlar da kahve kültüründe filtre kahve aldın mı bedava arkadaşlar. Bir kere aldın mı hep bedava doldurabiliyorsun. Ulan bu adamlar sınırlarını bildikleri için kimse de hani öyle abartmayacağı için kahveyi böyle yapabiliyorlar bence. Şuradan 3 tane parça aldık arkadaşlar. Portakallı kek, blueberry'sli kek, bir de bademli kek, kahve artı 2 çay. Toplam 327 tuttu. Kahve çok güzel. Dediğim gibi kahveniz bitti mesela. Gidip şuradan tekrar doldurabiliyorsunuz. Ücret almıyorlar. Size sadece bir kafelik para kesiyorlar. Bizim influencer iş başında. Denisko. Takip etmeyi unutmayın. Denisko.o muydu? Ve burası da Mike. Michael.o diyormuşum. Michael alt çizgi Swedish boy 35. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Tatları çok güzel duruyor. Deneyeceğim ben sizin için şimdi. I'm gonna try. Bademli olan. Bu. Ben asla yanılmam. Çok güzel. Portakallı. Portakallı keki de çok güzel. Taze. Bakalım çok taze. Hepsi çok taze. Bu da Michael'ın seçimi. Michael hep nokta atışları yapar. Güzel şeyler seçer. Yediğim en kötü turtaydı. Teşekkürler Michael. Şaka yapıyorum. Bu da çok güzeldi. Ama sıralama yapacak olsam oldu ki bir gün İsveç'e geldiniz. Tabii herkesin ağız tadı farklı. 1'e bunu koyarım. Bunu beğendim bayağı. 2 keki koyarım. 3'e bunu koyarım. Çünkü blueberries biraz ekşimsi bir tat ya. Herkes sevmeyebilir ondan dolayı. Ben yerim. Bana böcek versen ben böceği de yerim. Çok lezzetli. Towards my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. İsveç'e geldiyseniz Vasa Müzesi'ne uğramadan giderseniz yalan yaparsınız kendiniz. Çünkü burası gerçekten İsveç'in sembol. 1 milyondan fazla turist geliyor buraya. Hi, how are you? Can I get one ticket? 230. I'm under 18. It didn't work. Bro, I try. You need to. Yine 230 ödedik kron. Burada her müze 20 euro, 25 euro. Çok pahalı ya. Gerçekten bayağı pahalı. Thank you brother. Şimdi içeri giriyoruz. İnanılmaz bilgilere ve deneyime hazır olun arkadaşlar. Çok enteresan şeyler göreceğiz. Aldık bileti. Buradan giriyoruz. Allah Allah. Hazır mısınız? Tam 333 yıl sonra karaya tekrardan çıkarılan işte o sadece bir gün denizde kalan yani ilk denemelerinde bunu koyuyorlar denize. Su alıyor ağır olduğu için ve denizde batık haline geliyor. 333 yıl sonra da çıkartıyorlar. Gördüğünüz gemi var ya yani %98 oranında aynı. Nasıl becermişler helal olsun ya. Yukarı falan da çıkabiliyoruz şuradan. Birazdan çok güzel detaylar vereceğim. Şimdi tekrardan başa sarıyoruz. Neredeyiz? Dujurgarden Türkçesiyle
ile Djurgården diye okudukları İsveç'in bir bölgesindeyiz. Nereden geçtik burada? İsterseniz Gamla Stan'dan trene binip ya da isterseniz feribotla karşıya geçebiliyorsunuz ve karşıya geçtikten sonra artık müzeler kısmı başlıyor sizler için. Gerçekten çok güzel müzeler var. İlk durağımız neresi oldu? Skansen oldu. İkinci durağımız neresi oldu? Vasa Müzesi oldu ve 1 milyondan fazla turist buraya geliyor. Zaten görüyorsunuz insan seli. Neden buraya geliyorlar? Çünkü %90 orijinali bulunan bir gemiden bahsediyorum. Bunu ilk denemelerinde denize battıktan sonra yukarı doğru alıyorlar. 333 yıl sonra önümüze koyuyorlar ve şu anda da 1 milyon insanı toplayabiliyorlar. İşte bazen geçmişte yaşanılan kötü şeyler batması gibi şu anda günümüzde değerli olabiliyor. O yüzden tekrardan bir motivasyon vereceğim. Yıllar sonra değerli olmamak için şu anda gününüzü çok daha iyi değerlendirin. Bak yazarlara, bak şairlere, bak ressamlara. Sefalet içinde yaşarlar sanatlarını icra etmek için. 200 sene sonra adlarını duyarsınız. Ama o adam neler çekti kim bilir. O yüzden siz şu anda yapacağınız hareketlerle şu anınızı kazanabilirsiniz. Bence çok önemli. Dostlar, Vasa 10 Ağustos 1628'de Stockholm'dan yola çıkar çıkmaz sadece 1300 metre ilerledikten sonra batıyor. Sadece 1300 metre ilerledikten sonra batan bir gemiden bahsediyoruz. Yani daha limandan bile çıkamamıştı tam olarak. Peki niye böyle oldu? Neden battı bu? Tabii ki de bir kral yüzüne, yine kralın baskıları sonucunda hızlı acele yaptıkları için battı. Kral Gustav II. Adolf geminin daha büyük ve güçlü olması için sürekli eklemeler istedi. Sonuç, dengesiz ve aşırı ağır bir gemi rüzgarla birlikte yan yatıyor ve su almaya başlıyor. Vasa 333 yıl boyunca Baltık Denizi'nin dibinde çamura gömülü kaldı. Soğuk ve tuz oranı düşük sularda kaldığı için inanılmaz derecede iyi korundu. Bugün sergilenen geminin yaklaşık %98'i orijinal ahşap malzemeden oluşuyor. Bu dünyada benzeri olmayan bir koruma başarısıdır. Kazı sırasında mürettebata ait 30'dan fazla insan iskeleti bulundu. Bunlardan bazılarının yaşları, hastalıkları, hatta ne yedikleri bile analiz edildi. Bugün kahverengi gibi görünse de Vasa aslında çok renkli boyanmıştı. Heykelleri altın varaklıydı, gövdesi kırmızı mavi desenliydi. Geminin ahşabı özel polietilen glikol yani solüsyonlarla 17 yıl boyunca koruma altına alındı. İsveç'in şu anda en çok ziyaret edilen müzesi Vasa Müzesi arkadaşlar. Bence eğer İsveç'e geldiyseniz 230 İsveç kronu verip burayı görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel, büyüleyici. Hele o geminin hani canlısını gözlerinizin önüne koymaları cidden muazzam bir başarı. 333 yıl sonra aynısını %98'ini görebiliyoruz. Çok iyi. Towards my feet within the light, the morning brings to clean the remnants of a dream. Dostlar bak görüyorsunuz sabahtan beri siyah çok şık dolaşıyoruz. Bunların hepsi kendi markamız The Sezar'a ait. İsterseniz sizler de sitemize girip alabilirsiniz. Kendi giydiğim şeyleri satıyorum. Hiç giymediğim şeylerin üzerine yoğunlaşmadım. Tamamen deneyimlerimiz üzerine yapmış olduğumuz kıyafetler. Hayatımızı ortaya koyup onların neticesinde tecrübe ettiğimiz kelimeleri kullanarak yaptığımız tasarım tişörtlerimiz, şapkalarımız, deniz şortlarımız hepsi var. Sitemiz www.thesezar.com. Türkiye'ye 1 ile 3 iş günü içinde, Avrupa'ya 2 ile 5 iş günü içinde ve Amerika'ya, Asya'ya 4 ile 9 iş günü içinde gönderim yapıyoruz. Fiyatlar Türkiye'deki ile Avrupa işte Amerika'daki fiyatlar arasında 5-10 euro fark vardır. Maksimum 15 euro vardır. 100 euro üzerine de şu anda ya da 100 dolar üzerine shipment'ta yani gönderimde bedava. Daha ne yapalım? Şimdiden iyi alışverişler dilerim. Siyah abi. Çok asil renk ya. Başka. Bazen yazıyorsunuz. Alt yazılar üst üste biniyor Sezar. Bunu bir düzelt diyorsunuz. Arkadaşlar bunu siz düzeltmeniz gerekiyor. Sağ kısımda ayarlar kısmında alt yazılar kısmını kapatırsanız direkt bizim yazdığımız yazıları görürsünüz. Çünkü YouTube ekstra alt yazı verir sizlere. Boşu boşuna orayı kapatmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun sağ alt köşede. Unutmayın. Dostlar İsveç'e geldiğinizde Djurgården denilen bir bölge var. İnsanların cıvıl cıvıl işte piknik yaptığı, yemekler yediği, aynı zamanda konser alanının olduğu bir yerden bahsediyorum. Eğer eğlenmek, festivallere katılmak istiyorsanız böyle çok güzel bir ortamda buluşabiliyorsunuz. Bugünkü etkinlik mesela biraz daha rock üzerine. Başka günlerin başka ülkelerden etkinlikleri de oluyormuş. Mesela Brezilya, Tayland gibi vesaire. Burada en fazla insanı bulabilirsiniz aslında. Gelin biraz dolaşalım beraber. Polis kardeşlerimiz burada. İsterseniz böyle buraları da gezebilirsiniz. İç taraf hani yağmurlu olduğunu düşünün ki böyle yere de gelebilirsiniz. Biraz öteye gittiğinizde şu tarafa doğru. Deniz dedi ki burada dedi sakura ağaçları da var. İlkbahar, sonbahara doğru açarlar dedi. Hani Japonya'da oluyor ya böyle renkli renkli çiçeklerin, ağaçların olduğu yer. İşte onlar burada da mevcutmuş. Deniz hatta şey dedi. İsveç'e geldiğinizde ilk bunu görürsünüz. Bu görüntüyü dedi. Böyle bir tane park gibi bir yer de var. Suların fışkırdığı. Güzel yer ya. İnsanlar hareketli bayağı canlı. Sevdim burayı. Djurgården. Gelin buraya. Towards my feet within the light, the morning brings to clean
the remnants of a dream. Şurada gördüğünüz 2 tane otobüs var ya arkadaşlar. Onlar Ocean Bus diye geçer. Önce karadan başlar, sonra denize doğru gider, denizin içinden devam eder. Çok acayip değil mi? Daha başka ülkede gördünüz mü böyle bir şey? Ben görmedim şahsen. Çok güzel. Ne oluyor? Bir daha söyle. Tekerlekler suya girerken pervane çıkıyor. Tekerlekler gidiyor. Hadi ya. Pervane aşağıdan Çok iyi. dönmeye başlıyor suyun içinde. Teknoloji ya. Deniz, sana çok ilginç bir bilgi vereceğim. Hazır mısın? Türkçedeki kalabalık kelimesi İsveççe'de geçmiş. Yani İsveç'te de kalabalık aynı kelime. Kalabalık. Kalabalık Evet. geçiyor. Peki nereden geçmiş biliyor musun? Osmanlı döneminde geçti diye biliyorum. O zaman hemen anlatıyorum Dönemin sana. kralı mı? Osmanlı'nın dönemin kralı, İsveç kralı esir düşüyor Osmanlı'ya. Ve 1-2 ay orada kalıyor. Kaldıktan sonra da bırakıyorlar bunu. İsveç'e geri dönüyor. Sonra adamlar soruyor burada. Ya kral diyorlar, İstanbul nasıldı? Tabii Türkçeden aşikar olduğu için kalabalık kelimesi geliyor orada. Diyor ki kalabalık. Ondan sonra da İsveç'e kalabalık kelimesi yerleşiyor. Peki kalabalık mı hakikaten? Hiç de değil İsveç burası. hiç kalabalık değil. 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 Gerçekten insan hani böyle cımbızla alabiliyorsun. Bazı yerler dolu ama onun dışında boş. Ama dedikleri gibi denizlerin tatil şu anda. Ondan dolayı belki böyle. Ama ben yine de inanılmaz kalabalık olacağını düşünmüyorum. Yakında Küçük bir ülke. endüstriyel tatil de olacak. O zaman daha da boş olacak. Daha da Yani boş bu olacak. gördüğün Hadi incin ya. top oynuyor gibi bir şey yani. Vay be. Şimdi Deniz dedi ki neden Sezer dedi söylemedin dedi. Kruzlarla beraber eğer İsveç'ten binersen Letonya'ya, Riga'ya, Estonya'da Tallinn'e, Polonya'da Gdansk'e, Bir de başka Finlandiya. bir de Finlandiya'da Helsinki'ye muhtemelen Evet. gidebiliyorsun. Ve fiyatlar da uygun anladığım Evet, kadarıyla çok, değil mi? bazen çok ucuz bulabilirler. Süper. Yani böyle bir alternatifiniz Yani de şöyle var. söyleyeyim, kahve parasına ülke değiştirebiliyorsun. O Öyle kadar. söyleyeyim. Vay be. Şanslı günlerinde ise o kadar uygun bulabiliyorlar. Çok iyi. Haberiniz olsun. Kaçırmayın. To wash my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Şu anda Tennstopet ya da okunuyor. Öyle bir restorana geldik. Videolarını da izlemiştim. Farklı Şeyler diye bir kanal var. Onlara buradan selamlar olsun. Çok güzel Stockholm videosu yapmışlar. Her şeyi de denediler. Fiyatlara kadar söylediler. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben burayı bulmadım. Yani ben not aldım burayı. Michael dedi ki sizi bir yere götüreceğim dedi. Biz de dedik tamam götür. Sonra bir geldik. Sonra baktık öyle bir ortama bakarken bir baktım Tennstopet yazıyor. İşte Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü kafama kuş sıçtı. O yüzden her şey böyle güzelleşmeye başladı. Ne istiyorsak ulaşabiliyoruz şu anda. Yemek söyledik, somon söyledik. Onlar da buraya özel bir balıktı değil mi? Neydi balığın adı? Herring. Herring diye bir beyaz bir balık söyledi. Bizdeki levrek gibi benziyor ama daha küçüğü gibi duruyor. Onlardan söyle. İsveç köfte mi söylediniz bir de? Ha bir de İsveç köfte söylediler. Onlar da hatta burayı önerdiklerini İsveç köftenin burasının çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Bakalım onların yüz ifadelerinden göreceğiz. Yemek birazdan gelsin. Ortalama fiyatlar ana yemek yerseniz 300 ile 400 sek yani Swedish koronasına tabi tutuluyor. Onu da isterseniz 11'e böldüğünüzde fiyatlar çıkıyor. Ortalama 30 ile 40 euro arasında yemek fiyatı oluyor. Çoğu Avrupa ülkesine göre daha pahalı tabii ama burası İsveç abi. Yapacak bir şey yok. And toast Skagen. Enstogen. Toast Skagen. Toskogen. Ha, bunların bir de özel ekmek üstüne karides koydukları bir şey de var. Halt söyledik. Traditional bir şey o da. Ha. Çok geleneksel bir şey bu. İsveç geleneğiymiş. 200 bandında onun da fiyatı. Haberiniz olsun. Yarım söyledik. Nasıl bir şey gelecek merak ediyorum. Geldiğinde tekrar değerlendiririz. Hazır mısınız? Aç mısınız? Evet çok. Çok aç. Bunlar aç çift arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz daha mutlu olacağız. İlk yemeğimiz. Tostagen. Skagen. Böyle ekmek getirmişler. Böyle içine koyacaksın. Aynı aslında Danimarka'da yediğimiz smørbrød'un kendin yapıyormuşun gibi yiyeceğin kısmı. Değil mi? Evet. But Mr. Fish egg. This is fish eggs. Ya havyar ya. Böyle koyduk arkadaşlar. Sen yemiyor musun? Benim şirimsle aram pek yok. Gayet güzel. Çok güzel. Eğer karides seviyorsanız böyle bir şeyin tamamını da söyleyebilirsiniz. Ana yemek gibi de yiyebilirsiniz. Güzel gayet çünkü. Tam söylediğinde ne geliyor? Aynısı gelmiyor mu? Bu yarım ya. Bir porsiyon söylersen nasıl geliyor? I think double. Öyle de yiyebilirsiniz bu arada. Hafif muhtemelen. Hı, çok Hafif, güzel. fresh bir tadı var. Mayonez, dereotu, şirin. İlki çok iyi. Arkadaşlar şimdi deneme yapacağız. Somon geldi. Somon bildiğin çiğ somon. Yani çiğ demiyoruz da biz buna. Ne deniyor Türkçesi? Ben sanki pişmiş istemiş gibi hissetmiştim ama. Bu da kremalı patates arkadaşlar. Bence gayet güzel, sağlıklı. Bayağı güzel. Keyifli, dereotlu. Ama eğer çiğ somon sevmiyorsanız zorlanabilirsiniz. Nasıl köftenin Bayağı tadı? iyi. Bayağı iyi mi? Evet ben Ha, beğendim. et yememek de ne bileyim biraz şey oldu. Neyse. Michael sevdin mi? Evet, çok güzel diyor. Sen? Şimdi balığı daha denemedim balığı. Ben balığından alabilir miyim bir Evet tane? tabii ki de denemelisin.
Denemek istiyorum ben de. Beraber deneyelim. Sen de dene. Pişmiş balık bu da. Lan ben de bundan söyleseydim ne yapsın? Oo çok güzelmiş ya. Bayağı iyi bir balık arkadaşlar. Geldiğinizde bu balıktan söyleyin. Beğendin mi? Ben Köfteyi mi daha yiyelersin? çok sevdim. Yani balık da iyi ama köfte ben Deniz diyor ki köfteyi tercih ederim. Biz ondan yiyemiyoruz. Biz balık yiyoruz. Ama iki balık arasında hangisini yersin diye sor. Onu yerim çünkü o pişmiş daha güzel. Bu biraz daha çiğ. Şundan alabilirsiniz ya. Bayağı patates salatası var. biraz tadına bakabilirim. Nasıl bir şey merak ettim. Değişik tadı var. Patates püresi güzel. Ben Şu köfteden çalıyorum. lingenberg. Onu böyle karıştırıyorsun bunları. Öyle yiyorsun. Öyle yiyorsun. Birleştiriyorsun şununla şunu bir de dörtlüyü. Öyle yenmiyor yani aslında. Vişne gibi arkadaşlar. Çok güzel. Böyle arkadaşlar. Towards my feet within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Deniz, şimdi bir insan İsveç'e geldiğinde gidebileceği en iyi yer neresi? Tabii ki de İsveç metroları. Değil mi? Çok farklı. Dünyaca ünlü sanat galerisi. O kadar diyorsun. Evet. En? En uzun. En uzunu. uzun sanat galerisi. Vallahi baksana bayağı da şeymiş ha. Vallahi git bitmiyor. Arkadaşlar şimdi burada mavi, kırmızı mıydı? Hangi renklerde? Hangilerini takip mavi edeceğiz? var, kırmızı var. Yeşil var bir de. Hatları diyorsun değil mi? Aha. Mavi hat, yeşil hat, kırmızı hat. Bu üçüne doğru gideceğiz şimdi. Ara ara göstereceğim sizlere. Büyüleneceksiniz. Hani videonun birinde kız şey diyordu. St. Petersburg yani Moskova hatta Rusya'dan sonra gördüğüm en iyi tren istasyonları diye biz de keşfetmiş olalım. Yani biz en iyilerine gitmeye çalışacağız. Tamam. Hadi bakalım. İlk durağımız direkt yürüyerek geldik. Karşıya geçtik. Bu şekilde ışıklandırma yapmışlar. Sanki böyle elektrik telleri gibi ama değil. Çok güzel. Şimşek çakıyor sanki. Çok güzel. İlk durağımız T-Central arkadaşlar. Direkt merkeze gidiyoruz. Oradaki tasarımları göreceğiz. Hazırsanız gösterelim. Bu arada trenlerin de içi böyle. Haberiniz olsun. Evet. İlk durağımız maviler oldu. T-Central diye mi geçiyor? Arkadaşlar geldiğinizde T-Central sanki böyle Yunanistan havası varmış gibi böyle mavi beyazla birleştirmişler. Çok güzel. Deniz az önce şey dedi. Dünyanın en büyük sanat galerisi. En uzun sanat galerisi diye geçiyor. Ama hakikaten güzelmiş bayağı ya. Çok güzel yapmışlar. Zaten şuradan da trene bindiğiniz yerden de yine o semboller var. Görebiliyorsunuz. Keyifli. Görmesi keyifli. Hoşuma gitti. Yani en azından sabah düşün işe gideceksin. Böyle mavi beyazla karşılaşıyorsun. Keyif alırsın. Sarı lacivert. O da bizim renk. Güzelmiş burası deniz. Hey girls, are you from Sweden? Yes. What do you think about this kind of colors? Do you like it? We really like it. We love the mix of the colors. Mix of the colors. Yes, it's really like it's just make you happy. It's like art, yeah? Yeah. What are your names? Leah. Leah. Evelina. Selma. Cesar, nice to meet you. Caesar. Caesar, yeah. Caesar. Caesar salad. Yeah, Yeah, like it. kinda. So. Or King Caesar, Yeah. yeah. Why people needs to come Sweden? Because in the summer it's like so freaking beautiful sometimes. Not in the winter. in A winter. tips for everybody is Gotland. Where is this? Like north? It's island. you Island. take like a boat From here? somewhere. Somewhere. Yeah. How old are you, by the way? We are old enough to be in this video. Okay, cool then. Yes. So what do you do? Study or working? We study. What do you do? I work in the restaurants. Oh, nice. Yeah, we also have a job. So do you like to live in Sweden? I do. What was your favorite country you traveled so far? Spain. Spain. Yes. Greece. Greek. Like this. It's kind of similar, yeah. Exactly. You're gonna take the train? Yes. Okay, very nice to meet you. Thank you so much. Bye bye. Are you Bye gonna bye. post this? Yeah, on YouTube. What's your name? Sezer Yılmaz. S-E-Z-E-R Yılmaz. Följ Evelina Barkel. Puss kram. Hejdå. Ska, bye bye. Ya İsveçli kızları yakaladık sonunda. Mavi ve beyazı çok seviyorlarmış. Keyifli bir yer. Genelde İsveçler işte böyle oluyor. Sarı, renkli gözlü şekilde. Mesela o Selma dedi ya, o büyük ihtimal mix. Yani bir ya Orta Doğu'dan biriyle evlenmiştir. Çünkü Arabic name ya da Turkish name fark ettiyseniz. Öyle. İkinci durağımız, hatta size tanıtmıştım. Kungsträdgården. Oraya geldik. Şimdi buradan sağdan doğru çıkacağız. Zaten gördüğünüz üzere yeşil, kırmızı, beyazdan bir Karşıyaka havası var burada. Gidiyoruz. Girerken böyle şeyler gördük. Şimdi bu şey değil mi ya? Tarkan'ın filminde hain Kostok vardı. Ona benziyor yemin ediyorum. Bilenler anladı beni. Sanki böyle Formula 1 havası falan da var. Böyle bayrak koymuşlar. Yerde damalar var böyle. Çok güzelmiş ya. Vay anasını. Benzetmelerim beni benden Evet ya, ne kadar saçma benzetiyor. Ne bileyim ya. Oo, şuna bak, metro istasyonu mu? Nereye geldik arkadaş? Sanat galerisi ya. Arkeoloji müzesine geldik. Hakikaten ha. Çok güzel. Şuna bak. Bayıldım.
Bak şimdi fotoğraf çekeceğiz Deniz'le. İnanılmaz güzel. Şurası da en uzunu dedi. Oha! Oha! Şuna bakar mısınız? Ulan ömür bitmez oraya çık. Gitmeyek biz oraya. You go to heaven. Heaven, yes. Or maybe hell. Depends on who are you. İsveç'te pavyon yok mu sandınız? Tabii ki de var. Şu anda tam da içindeyiz metroda. Bak az daha dansözler çıkacak gelecek ya o derece. Burası da T-Central'den diğer tarafa doğru yürüdüğünüzde Pendeltag'da mıyız şu an? Pendeltag tarafına gidiyor. Haberiniz olsun. Pavyona gelmek istiyorsanız İsveç'te buraya uğrayın. Pavyonun en iyi müşterisi Michael. Bu ablamız da garsonluk yapıyor falan. Böyle arkadaşlar. Hadi gidelim diğer tarafa. Röpsten Mörby Centrum. Skapnar Farsta Strand Hakstart'ta. Hadi bakalım. Bu da çalışan abimiz. Yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Dışarı mı çıkıyoruz şu anda? Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Metro değiştireceğiz. Metro değiştireceğiz, okey. Farklı bir hata mı geçeceğiz? Evet, farklı Hangi bir- renge? Şimdi hangi renk olduğunu Michael'a sormuş. Kırmızı. Kırmızı. Hadi kırmızıya gidelim. Kırmızı hatta gidiyoruz. Bu da diğer metroların içi. Evet, ne diyordun Deniz ya? Diyorum ki eğer Stockholm metrolarını gezmek isterseniz ki mutlaka gezmelisiniz bence. Buraya akşam saatlerini ayırın. Hava aydınlıkken dışarıda, karanlıkken içeride gezerseniz daha iyi olur ve şöyle bir şey daha var. Boş. Böyle bomboş oluyor bu saatlerde. Saat kaç şu anda? 9, 10. 10. Hiç Bomboş. kimse yok, bomboş. Vallahi rahat bir rahat sen fotoğraf varsın. çekebilirler mesela. Bence de. Şimdi bak mesela çekiyor hanımefendi. Bravo. Biz de çekilek. Evet. Bu renkler de gökkuşağı gibi. Ben dedim LGBT mi? Bilmiyoruz dediler. Yok Hani değil. değil Çünkü dedi. çok eski olduğu için o zamanlar o zaman böyle yoktu şeyler yani. yoktu. Bak bazı futbol takımlarının amblemleri var. Bu Djurgården, Djurgården. Gordon. Ay Allah kahretsin onu. Falı var, Etsim'inisi var, Finf var. Varoğlu var. Çok güzelmiş burası da. Çok sakin şu an. Station. Yani bence hiç alakası yok yani adamlar futbol takımlarını Evet. koymuş. Biraz Ne saçma alaka? olur değil mi? Yok, Aynen. insanlar. Peki bu stadyum mu demek? Yeah, stadium. Bana İsveççe şunu söyler misin? Kolay gelsin. Stadion. Kolay gelsin. Kolay gelsin'i İsveççe söyle. Lycka till. Lycka till. No. Yeah. Lycka till. Lycka till. Same, aynı mı? Similar. Good luck gibi bir şey. Good luck. Peki bize İsveççe bir atasözü söyler misin? I don't know. You don't know Det any? finns inga dåliga väder, Ne demek? bara dåliga kläder. Ne verirsen elinle o da gelir seninle. There is no bad weather, only bad clothes. But there is bad weather in Sweden. Yes. Yeah. But only if you have bad clothes. Ah siz ah. Haklı yani. Kandıramazlar bizi. O zaman ben de sana bir atasözü söyleyeyim mi? Ingen kommer ihåg en fegis. Neymiş o? Nobody remembers a coward. Korkakları kimse hatırlamaz. Bravo. Sana ben başka bir söz söyleyeyim mi? Türkçe çok güzel bir söz söyleyeceğim. Hazır mısın? Ne ekersen onu biçersin. Anladın If mı? you dig it down, Hı hı. it will grow. Yeah, like this. If you don't dig it, it will not grow. Yeah. That's it. Ya bu da buradan size bir mesaj olsun arkadaşlar. Hadi gidelim yenisine. Bu da o parmak vardı burada. Beni gösteriyor. Beni ilgimi çekti. Dedik gerek mi buraya? Parmaktan sonra Mehmet Ali. Gerçekten çok garip bir adamdı. Arkadaşlar bak hepsini gezdik. Hoşunuza gidiyordur umarım. Giderken de bir beğeni bir abone olayını çözersek çok çok sevinirim. Şimdi bizden bu kadar. Geri kalanı artık sizler keşfedin. Çünkü 2-3 tane daha var. İnanılmaz güzel olanlar. Onları da mutlaka keşfedin derim. Eğer zamanınız yeterse haberiniz olsun. Şimdi son durağımıza gideceğiz. Başka bir yer. Metro değil. Towards my feet within the light, the morning brings to clean the remnants of a dream. Ve videomuzun son yeri tabii ki de Teddy'nin yanı. Teddy kanaldakilere bir şey demek ister misin? Kapanışı Teddy bak bakayım bana. Gel. Şuna baksanıza tüylerine arkadaşlar. Gözlerine bakın o kadar güzel ki. Kafa attı bana. Kameraya bak bakayım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Deniz size çok teşekkür ederim Michael'la. Gerçekten bana harika günler yaşattınız. Biz teşekkür ederiz. İsveç'te evimde hissettim. İnsanlar da gelince seni bulutsunlar mı burada? Gezdiriyor musun özel? Evet, özel gezdiriyoruz. Kişiye özel turlar yapıyorum. İsveç'e gelirlerse beni bulsunlar. Tamam. Altta bırakacağım sayfasını Deniz'in. Oradan ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Michael, sana da çok teşekkür ederim. No problem. No problemo. No problemo. Teddy ile beraber bugün çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkürler her şey için. Yarın artık biz gidiyoruz. Evet. Ben gidiyorum, siz kalıyorsunuz. One day you Bizi de return. götür. One day Bizi de tekrardan götür. geleceğiz. İsveç'in bu gri renginden bizi kurtar. Kurtar.
Şöyle Tomorrow sun. maviliklere, turkuazlara O zaman götür bizi. Asya'ya gideceğiz. Orada görüşürüz diyelim. İnşallah. Belki İnşallah. yollarımız kesişir oralarda. İnşallah. Kim bilir? Niye olmasın? Arkadaşlar İsveç'ten hepinize sevgi dolu günler. Yarın havaalanından video ile devam edeceğim. Yarın nereye gidiyoruz? Norveç'e gidiyoruz. Norveç'i eski izleyenler bilir niye önemli olduğunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.